Godzilla x Kong The New Empire filminin vizyona girmesine sadece birkaç gün kalmışken Warner Bros. Son anda bir sürü yeni görüntü yayınladı. Aslında neden bunca zaman ellerinde bu görüntüleri sakladıklarını herkes anlamış oldu. Çünkü bu sahneleri ikinci ya da üçüncü fragmanda göstermiş olsalardı muhtemelen hype zamanla düşecekti. Ancak her yeni gün yeni sahneler görmeye devam ettiğimiz için filme olan heyecanımız ve beklentimiz de yükselmeye devam etti. Yeni gelen sahnelerde uzun zamandır beklediğimiz sekansları görünce gerçekten heyecanlandım ve bu videoyu çekmemi istediğiniz için şimdi sizlerle hepsini paylaşıyorum. Warner Bros. Çin piyasası için yeni bir final trailer ve poster hazırladı. Yeni gelen posterde Mothra ve Shimo'yu çok net bir şekilde göstermişler. Bununla birlikte yeni fragmanda Mothranın ve Shimo'nun sahneleri daha önce hiç görmediğimiz kadar güzel. Hazırsanız yeni gelen detayları her ayrıntısına kadar parçalayacağım. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fragmanın başında Halaworld içerisinde Warbot yılanlarını avlanırken görüyoruz. Warbot yılanları Kong'un Halaworld'da yüzleştiği ilk titan türüydü ve devasa boyutları, zehirleri hatta stratejileri sayesinde oldukça tehlikeli bir titandı. Kong ve Zuko'nun yeni maceralarında zamanında yerin altına gömülen bir Kong krallığı olduğunu görüyoruz. Bu krallığa giderken sizlere daha önce her ayrıntısıyla bahsettiğim devasa titan kemiklerini görüyoruz. Hızlı bir özet geçecek olursam bu titanlar dünyanın ilk dönemlerinde ortaya çıkmışlardı. Eskiden dünyanın ve Halaworld'un radyasyon seviyesi yüksek olduğu için titanlar gerçekten çok iyi besleniyordu. Ancak zaman içerisinde radyasyon seviyesi azalınca titanların enerji ihtiyacı karşılanamadı ve her birisi hayatını kaybetti. Zaman içerisinde geriye kalan titanlar evrimleşti ve iyice küçüldü. İşte bu yüzden Godzilla Awakening çizgi roman serisinde Godzilla'nın uykuya daldığını ve enerji topladığını göstermişlerdi. Burada gördüğümüz titanın şekline bakarsak Halaworld Krallığı'nda Kong'ların öldürdüğü Junior Godzilla'ya benziyor. Bu arada Junior Godzilla dediğime bakmayın çünkü burada gördüğümüz titan muhtemelen Godzilla'dan çok daha büyüktü. Çünkü kafatası zaten Kong kadar büyük görünüyor. Ancak bu sahnede gördüğümüz titan kemikleri yani Kong'u çiğnemeden yutacak kadar büyük bir canlıdan bahsediyoruz. Zaten bu titanı görünce şaşırmayın dostlar. Kafatası adasındaki titanlar 30 metrelik Kong'dan bile daha küçükken Halaworld'de aynı titanların 103 metrelik Kong'dan 4-5 kat daha büyük olduğunu gördük. Bu sahnede ise Kong ve Zuko yer altına hapsedilen maymunların yanına gidiyorlar. Antik kabilelerden miras kalan duvar çizimlerini gösterdikleri sahneyi dikkatli bir şekilde incelerseniz aslında pek çok detayı görebilirsiniz. Godzilla'nın Scar King ve ordusunu pusuya düşürüp yer altına gömdüğünü göstermişler. Scar King'i çizdikleri bir sahne var ve Scar King'in nasıl yozlaştığını gösterecekler. Burada ise Shimo'ya çok benzer bir titanın parlak bir şeye odaklandığını göstermişler. Aslında sadece buraya bakarak teori üretmek istemiyorum. Çünkü filmin vizyona girmesine gerçekten çok az kaldı. Sonra bu sahne için söylediğim teorim çıkmaz, biliyorsunuz bizim toksik kitle bardağın dolu tarafına değil de boş tarafına bakmayı fazlasıyla seviyor. Ama bu sahnede Godzilla'nın tüm maymunları nasıl hapsettiğini bizlere gayet güzel bir şekilde göstermişler. Hikayeden anladığım kadarıyla Kong yine Godzilla'nın işine burnunu sokup her şeyi mahvetti. Godzilla vs. Kong filminde de Mechagodzilla'nın yaratılmasına yardımcı olmuştu ve Godzilla ile savaşarak onu iyicene yorgun düşürdü. Bu filmde ise Kong hem Scar King ve Shimo'dan dayak yiyor hem de onların kaçmasına izin veriyor. Yani Kong Godzilla'nın yıllar önce kurtardığı insanları yine tehlikeye soktu. Demek ki Godzilla'nın durmayıp Kong'a saldırmasının asıl sebebi buymuş. Bu arada tabii ki dalga geçiyorum. Muhtemelen Godzilla'nın bundan haberi bile yoktur ve öğrendiği zaman Kong'a bir iki tane yumruk çakacaktır. Bu saatten sonra Godzilla Kong'u öldürürse bence yeridir. Scar King Kong'u mahvettikten sonra, daha doğrusu mahvettirdikten sonra savaş baltasını aldı. Bu sahnede ise yanına Shimo ve maymun ordusunu alarak yeryüzü dünyasına geçiş yapmak için Evil'lere saldırıyor. Shimo'yu bu sahnede yine böyle güzel ve detaylı bir şekilde göstermişler. Ayrıca bu fragman içerisinde uzun zaman önce sizlere bahsettiğim sahnenin devamını bizlerle paylaştılar. Bu sahnede Kong'un Godzilla'nın üstüne çıkacağını ve hemen karşılarında Scar King'de Shimo olacağını söylemiştim. Sahnenin devamında ise yeni bir klip olarak Godzilla ve Kong'un koştuğu sahneye farklı bir bakış alıyoruz. Scar King Shimo'nun üzerine bindiği için Kong da Godzilla'nın üzerine biniyor. Bu sahneden sonrasında neler yaşanacağını sizlere zaten söylemiştim.
Scar King ve Shimo, Kong ve Godzilla yani dördü birlikte karşılıklı bir şekilde savaşacaklardı. Normalde sızdırılan sahnelerde yer alan bir görüntü olduğu için aslında bir tanıtım fragmanında bu sahneyi göstereceklerinden fazlasıyla emindim. Zaten filmin en epik savaş sahnesi oyuk dünyada yerçekimsiz ortamda yapılacak. Scar King bu sahnede Shimo'nun üzerinden atlarken Kong da aynı şekilde Godzilla'nın üzerinden atlıyordu. Ve ayrıca fark ettiyseniz Scar King Kong'un savaş baltasına sahip. Kong ise daha az önce Godzilla ile savaştı ve onu yine yordu. Şimdi ikisi de baş düşmanlarına meydan okuyorlar. Ayrıca Shimo'nun görüntüsü gerçekten efsane. Yani böyle beyaz pulları olan bir ejderhayı live action'da görmek için neler vermezdim. Evet, bu sahneye bakarsak Shimo gerçekten çok büyük. Kolları Godzilla'dan ve Kong'dan çok daha uzun. Kuyruk mesafesi olarak da tahminen Shimo'nun bir 30-40 metre arasında Godzilla'dan daha uzun göründüğünü düşünüyorum. Shimo'nun bizlere gösterilenden çok daha fazla sahnesi olacak. Ve Godzilla ile ikisinin savaşında ortaya çıkan patlamalar yüzünden Scar King ve Kong doğru düzgün savaşamayacak bile. Bu sahneyi geçecek olursak fragmanın sonunda Motra'yı gösteriyorlar. Mothra ise şimdiye kadar ortaya çıkan en güzel haliyle görünüyor. Sanırım Halaworth'un besleyici radyasyonu Mothra'ya fazlasıyla yaramış. Eski filmlerdeki halinden daha büyük görünüyor ve altın sarısı renginde parlıyor. Bu iki piramidin ortasında Mothra'yı görmüştük ve bu bölgenin patladığı başka bir sahne daha vardı. Bu filmin genel olarak Titanlara odaklanması bence harika bir şey. Geçtiğimiz günlerde tüm filmleri incelediğim bir Monsterverse serisini tamamlamıştım. Canavarların sahnelerini analiz ederken araya insanlar girince gerçekten çok sinir oldum. Özellikle karakter karşılaştırma videolarında King Ghidorah'ı parça parça göstermek zorunda kalmıştım. Yani bu filmle birlikte Adam Wingard'ın Godzilla vs. Kong filminin de üzerine koymasını bekliyorum. Ayrıca filmin yönetmeni Adam Wingard her film serisini trilogy yani üçleme olarak sonlandırması gerektiğinden bahsetti. Bu sayede Kong için 2 tane solo film ve Godzilla için de son bir solo filmi onaylamış oldu. Bu filmin devamında Godzilla ve Kong kendi solo filmlerinden devam edecekler. Ayrıca Godzilla ve Kong'un aynı filmde yer aldığı son bir film daha gelecek. Tabi böylece en azından 4 tane daha Monsterverse filmi planlandığını öğrenmiş olduk. Bu filmin sonunda muhtemelen bu duvar çizimlerinde Godzilla'nın savaştığı başka bir Titan'ı gösterebilirler. Sonuçta artık insanlar duvar çizimlerinin ana merkezine ulaşmayı başardılar. Bazı takipçilerim bana filmin sonunda Biolante'nin görüneceğini söyledi. Godzilla'nın evrim geçirmiş formu için muazzam bir düşman olsa da benim asıl beklentim artık Destroyer'ı görmek. Ancak bu filmin sonunda Biolante'yi görsek de devam filminin asıl düşmanı Biolante olacak diye bir şey yok. Filmde Godzilla hem Biolante hem de Destroyer'la savaşabilir. Ve bütün bu bahsettiğimiz karakterlerin yanında daha gelmesini beklediğimiz Mecha King Ghidorah gibi düşmanlar da var. Aslında Godzilla'nın bir sürü düşmanı var, yani gerçekten isterlerse 2-3 tane daha solo film çekebilirler. Ancak Kong'un devam filmleri için nasıl planları olduğunu gerçekten merak ediyorum. Evet dostlar, umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.